Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş, harika, çok hoş, çok güzel bir patik modeli anlatacağım. Patik modeli dediğim ayakkabı tarzında makosen patik anlatacağım. Hem çok kolay bir saatte örebilirsiniz. Çok hoş, çok şık, ayakta çok güzel duruyor. İp olarak böyle çok güzel mavi, buz mavisi ipim var. Bonbon lüks ile öreceğim. Bir yumaktan bir çift çıkıyor, hatta artıyor arkadaşlar. Şiş olarak ise 3 numara şişle öreceğim. Bir de ilmek almak için şöyle bize tığ lazım. Patiğimiz dikişsiz, sadece topuk arkasında şu kadar bir dikişi var, onu da göstereceğim inşallah. Dediğim gibi benimle birlikte hiç ilk defa hiç yapmadıysanız, hiç örmediyseniz benimle birlikte ilk defa kolaylıkla yapabilirsiniz. Detaylı bir şekilde anlatacağım inşallah. Böyle erkeklere de yapabilirsiniz. Koyu renk kullanıp erkeklere göre de uyarlayabilirsiniz. Ben 120 ilmekle başladım arkadaşlar. 38-39 numara ayak için 120 tek sayı ilmekle başladım. Siz daha büyük, mesela 39, 40, 41 numara ayak için örmek istiyorsanız 4 ilmek fazla atabilirsiniz. 35, 36, 37 numara ayak için örmek istiyorsanız da 4 ilmek eksik başlayıp örebilirsiniz. Şişimde 3 numara. Hazırsanız hemen yapımına geçelim. 120 ilmek atacağım için böyle ipimi bayağı bir uzun bıraktım arkadaşlar. İkiye katladım. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlayalım. Evet, 120 tane ilmeğimizi atalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 120 tane ilmeğimi attım. Burada iki ipimi birbirine bağlıyorum. Bu ipiniz böyle biraz uzunsa kesmeyin arkadaşlar. Sadece arkada şu kadarcık bir dikişi olacak. Topuk arkasında modelimiz dikişsiz. Evet. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Lastik örgü yapacağız. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters örüyorum. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Evet, bir düz bir ters. İlk sıra zor oluyor diye bir ön teli alarak ters yapıyorum. Hiçbir sorun olmaz. Bir düz bir ters. Evet, bir düz bir ters örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Bir düz ördüm. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. İpimi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki ilmek ters. Ters örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Yine lastik örgü. Bu şekilde bir ters, bir düz. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Evet, yine sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Yine tersten sonra bir düz ilmeğim var. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Tersindeyiz arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine lastik örgüye devam ediyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, ne kadar öreceğiz? Şöyle ön yüzü çevireyim. Şöyle bakın. Buradaki aradaki ters sıralarını sayacağız. Bakın 1, 2, 3 sıra olmuş bile. Sırayı tamamlarsak, ön yüze geçersek 3 sıra olmuş olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben 17 sıra olana kadar ördüm. Bu aradaki ters sıraları 17 sıra olana kadar ördüm. Hani makosen ayakkabı tarzı olduğu için çok yüksek olmayacak. Yine de siz bakarsınız. 4 santim ile 5 santim arası olabilir. Siz karıştırmamak adına bu aradaki ters sıralarını sayarsınız. Diğerini de yaparken not alın arkadaşlar. Evet, ben 17 sıra olana kadar öreceğim. Böyle düz bir şekilde devam edeceğiz. Yine sonrasını göstereceğim. Evet, 17 sıra olana kadar ördüm.
Kısa derseniz, eliniz sıkıysa 2 sıra fazla örebilirsiniz. Şimdi tabanını öreceğiz arkadaşlar. Tabanı için ortada 12 ilmek ayırdım ben. Ama 39-40 numara ayaklar 14 ilmek olarak ayarlayabilirler. Kenardan şöyle sayalım. Benimki 54 ilmek kaldı. 54 sağda, 54 solda. Ortada 12 ilmek olarak ayarladım. Şimdi şöyle ortaya kadar ilerliyorum. Şöyle yine bir ters bir düz örerek devam ediyorum. 54 tane ilmeğimizi örelim. Benimle aynı yapanlar 54 tane ilmeğimizi örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 54 tane ilmeğimi ördüm. Tabanı haroşa yapacağım arkadaşlar. Şöyle burada hemen eksiltme yapmayacağım. Şöyle sayıyorum. 1, ortadaki 12 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 2, haroşayı ben önden de düz, arkadan da düz olarak örüyorum. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, şöyle 11 tanesini ördüm. 12 ve 13. ilmeği ikisini bir haroşa, yani düz olarak ördüm. Şöyle çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi kendime doğru örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Haroşa örüyorum. 2, bakın buradan ayrık duruyor, anlarsınız. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördük. 12 ve 13. ilmeği ikisini bir, tersinde olduğum için ters olarak örüyorum. Evet, şöyle ikisini bir ters olarak ördüm. Çevirdim, ön yüzdeyim. Şöyle işaretini çıkartayım artık. Burası ayrık duracak, oradan anlarsınız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örgüme devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. ilmeği ikisini bir örüyorum. Bu şekilde. Baştaki ve sondaki ilmeklerimiz düz görüntü olsun diye bu şekilde örüyoruz. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi kendime doğru. İpim arkada. Haroşa örüyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İpimi kendime doğru aldım. 12 ve 13. ilmeği ikisini bir ters olarak örüyorum. Ve çevirdim. Ön yüzeye geçtik. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ve haroşa örgümüze devam ediyoruz. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ve 13. ilmeği ikisini bir örüyorum. Ve çevirdim. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İpimi kendime doğru aldım. Tersinde olduğum için ikisini bir, 12 ve 13. ilmeği ikisini bir ters olarak örüyorum. Ve çevirdim. Sadece ortadaki 12 ilmeğimizi örüyoruz. Çıkışta 12 ve 13. ilmeklerimiz örülüyor. Ama girişte ilk ilmeğimizi örmeden bu şekilde alıyoruz. Evet, 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. ilmeği ikisini bir ördüm. Tersinde de 12 ve 13. ilmeği ters olarak örüyoruz. Bu şekilde devam edecek. Bakın baştaki de düz görünüyor. Sonundaki de düz olarak görünüyor. Tabanı bu şekilde yapıyoruz. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Ne kadar öreceğiz? Başta 5 ilmek, sonda 5 ilmek kalacak. Ortadaki
12 ilmeğimiz de olacak. O şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi hem sağ şişimde 3-5 ilmeğim kaldı, hem de sol şişimde 5 ilmeğim kaldı. Ortada da 12 ilmeğim kalana kadar ördüm. Şimdi burayı üçgen şeklinde kapatacağız arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Örgüme devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Son 3 ilmeğim kaldı. 9 ilmek ördükten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Burada bir eksiltme yapmış oldum. Sonra bu 12. ilmeğimdi. Bunu ve bir sonraki ilmeği ikisini bir örüyorum. Evet. Yine yan tarafı eksiltmeye devam ediyoruz. Çevirdim, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Örgüme devam ediyorum. 11 ilmeğim kaldı. 2, 3, 4, 5. Son 3 ilmek kalana kadar örüyoruz. 3, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Son 3 ilmeğim kaldı. İpimi kendime doğru alıp, pardon, burada yine haroşa öreceğim. Son 3 ilmek kala sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir haroşa olarak örüyorum. Ve son ilmeğimi, ipimi kendime doğru alıp onu ve bir sonraki ilmeğimi ikisini bir ters olarak örüyorum. Çevirdim. Ortada 3, 6, 9, 10 ilmeğim var. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örgüme devam ediyorum. 2, 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. 4, 5, 6, 7 ilmek ördük. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Son ilmeğim ve bir sonraki ilmeği ikisini bir örüyorum. Ve çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum yine. Son 3 ilmek kalana kadar örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. 3 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir haroşa olarak örüyorum. İpimi kendime doğru aldım. Tersinde olduğum için son ilmeği ve bir sonraki ilmeği ikisini bir ters olarak ördüm. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 oldu. 3, 4, 5 ilmek ördüm. 6 ve 7. ilmeği ikisini bir örüyorum. 8 ve 9. ilmeği ikisini bir örüyorum. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine son 3 ilmek kalana kadar örüyorum. 3, 4 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İpimi kendime doğru aldım. Son ilmek ve bir sonraki ilmeğimi ikisini bir ters olarak ördüm. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle ilk ilmekten sonra 2 ilmek ördüm. Yani 3 ilmek örmüş olduk. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Yine sıradaki son ilmek ve bir sonraki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu tarafta bir ilmeğim kaldı. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle 2 oldu. 2 ilmekten sonra 3 ve 4. ikisini bir örüyorum. Bir sonraki ilmeği ikisini bir ters örüyorum. Burada da bir ilmeğim kaldı. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmeğimiz kaldı. Ortadaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyoruz. Ve bu ilmeği ve bir sonraki ilmeği, son ilmeği ördüm. Bu tarafta ilmeğim bitti. Gördüğünüz gibi çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki şöyle 2 ilmeğin ikisini bir ters olarak örüyorum. Son ilmeğimi de şöyle ördüm, çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Arkadaki ilmeği genişletip
şişimin önüne bırakıyorum. Şöyle bakın. Topuğu üçgen şeklinde kapattık. Şöyle üçgen şeklinde kapattık. Burayı dikeceğiz arkadaşlar. Hemen dikelim isterseniz. Bu ipi uzun bırakmadıysanız bu iple dikebilirsiniz. Ya da bu ip kısaysa buna dikebilirsiniz. Konuşamadım ama şöyle tığ nerede? Şöyle kesiyorum. Dediğim gibi ben diğerini uzun bıraktığım için onu dikeceğim. Evet. Böyle bu şekilde iki parçayı birbirine dikeceğiz. Burası topuk arkası. Eminim dikebilirsiniz arkadaşlar. Burayı hemen dikelim. Burayı iyice sabitleyelim. Böyle arkayı buraya kadar, buradan buraya kadar dikelim. Ben de dikip döneceğim. Evet, şöyle göstereyim. Topuk arkasını bu şekilde diktik. Burun kısmı da bu küt olan kısım olacak arkadaşlar. Şimdi buranın üzerine öreceğiz. Şöyle tığ yardımıyla ilmek çıkartalım. Bir zincir çektim. Evet, şöyle burun kısmı gördüğünüz gibi küttü. Şöyle tutuyorum. Bakın. Buradan anlayabilirsiniz. Buradaki ortada 12 ilmeğim vardı. Şöyle tutuyorum. Bu şekilde. Ortada 5 tane, bakın 1 2 3 4 5 tane düz ilmeğim var. Tam ortayı bulalım arkadaşlar. Tam ortası burası. Tam ortası burası. Şöyle işaret koyayım oraya. Tam ortadaki ilmeğime işaret koydum. Sağa doğru bakın. Sağa doğru bu düz ilmek ortası 1 2 3. Sağa doğru üçüncüye geldim. Buraya batıyorum. Ortada 7 tane ilmek çıkartacağız. Şöyle ilmeğimi tığıma geçirdim. Şöyle aldım. Bir zincir çekiyorum, sıkıladım ve şişime geçiriyorum. Tığ yardımıyla ilmek alacağım. Şişle de alabilirsiniz. Sıradaki ortadaki düz ilmeğin tepesine batıyorum. İlmek alıyorum. Şişime geçirdim. 2 oldu. 7 tane ilmek çıkartacağız dediğim gibi. 3 ortadaki düz ilmekten çıkarıyorum. Şöyle 4 5 6 şöyle 7 oldu. 3 6 7. Evet, şöyle şurada bir atlamışım sanırım ya da bir yerde sık yapmışım. Buranın da tersi denk gelmesi lazım. Evet, 3 6 7 tane ilmek çıkardık. Bu şekilde ilmeklerinizi çıkartın arkadaşlar. Şimdi çeviriyorum. Şöyle çevirdim. Tersinden ters olarak örelim. 1 2 3 4 5 6 7 tane tersimi ördüm. Modelimin düzünü çevirdim. Bu yan taraftan ilmek alacağım. Bakın. Bu düz ilmek sırasını atlıyorum. Ters sırasına şu şekilde batıyorum. Sağa doğru ters sırasına battım. İlmek aldım. Şişime geçirdim. Ve örüyorum. Evet. 8 tane ilmeğim oldu. 1 2 3 düz örerek devam ediyorum. Yukarıdan düz, alttan ters olarak öreceğiz. 4 5 6 7 ve 8 ilmek ördükten sonra yan taraftan ilmek çıkartacağım. Bakın burada en son ters sırasından çıkardık. Şimdi düz kısmı atlıyoruz. Bir sonraki ters sırasına, yani bir sıra atlıyoruz ki güzel dursun. İlmek aldım. Sağ şişime geçirdim. 9 tane ilmeğim oldu. Çevirdim.
15 ilmek olana kadar bu şekilde ilmek alacağız. Çevirdik, ters örüyoruz. Tersinde olduğumuz için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ters ördüm. Modelimin düzünü çeviriyorum ilmek alırken. Şöyle düzünü çevirdim. Bu düz kısımdan değil, bir sonraki ters kısım sırasından tığım batırdım, ilmek aldım, şişime geçirdim ve örüyorum. Düz örerek ilerliyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmeğim olmuş. Bu taraftan da ilmek çıkartacağım ön yüzden. Evet, bu düz kısmı atlıyorum. Ters sırasına tığım batırdım. İlmek alıyorum, şişime geçiriyorum. Ve çevirdim. Tersinde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 12 tane ilmeğim oldu. 2 3 12 dedim ama yanlış söyledim sanırım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmeğim olmuş. 11 ilmeğim oldu. Çevirdim. Evet, düz sırasından değil, ters sırasından bir tane atlıyoruz. Düz sırasına atlıyoruz. Ters sırasından ilmek alıyoruz. Şişimize geçirdik. Ve ön yüzde olduğum için düz olarak örüyorum. Evet, bu şekilde 15 ilmek olana kadar öreceğiz. Eminim anladınız. Ben biraz hızlı öreceğim arkadaşlar. Bakın, biraz da ördük. Burun kısmı oluştu. Evet, son ilmeğimi ördüm. Ön yüzden. Bakın, ters sırasından girip ilmek alıyorum. Şişime geçirdim. Ve çevirdim. Ve ters örerek devam ediyorum. Kaç ilmeğim olmuş beraber sayalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ilmeğim olmuş. Evet. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Yan taraftan düz sırasından değil, ters sırasından boşluğa girip ilmek alıyorum. Şişime geçiyorum. 14. ilmeğimizi kenardan aldık. Düz örerek devam ediyoruz. Evet, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kenardan 15. ilmeğimi aldım. Şişime geçirdim. Evet, 15 ilmek olana kadar artırdık. Bundan sonra düz bir şekilde devam edeceğiz. Artırma yapmayacağız. Evet, tersten 15 ilmeğimi örüyorum. Evet, burada ne yapacağız? Artırma yapmayacağız. Dediğim gibi, ama yan taraftan ilmek alacağız. O yüzden ne yapacağız? Son 2 ilmek kalasıya bakın. 13 ilmek ördük. Son 2 ilmeğimizi burada ikisini bir ters olarak örüyorum. Tersinden son 2 ilmeğimizi ters olarak ördükten sonra çevirip ön yüzde sıradaki, bakın, yine bir sıra atlıyoruz. İkinci ters sırasından ilmek aldım. Şişime geçirdim. Yine 15 ilmeğim oldu. Evet, son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Ki bir ilmek kenardan alalım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ilmek ördük. Son 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İkisini bir ördükten sonra yine yan taraftan ilmek alacağım.
Şöyle bakın, düz kısmı atlıyorum, ters sırasından batıp ilmek alıyorum. Bu 15. ilmeğim oluyor ve çevirdim. Tersinden ters örerek devam ediyorum. Son 2 ilmeğin ikisini bir öreceğiz. 13 tane ilmeğimizi örelim. Şöyle hızlıca örüyorum. On üç ilmek ördüm. 14 ve 15. ikisini bir örüyorum. İkisini bir ördükten sonra modelimin düz tarafını çeviriyorum. Tığımı aldım. Yan taraftan yine bir ilmek alıp bu şekilde şişime geçirdim. Bakın gördüğünüz gibi çok hoş duruyor üzeri. Böyle devam edeceğiz. Düz örerek ilerliyorum. Yine son 2 ilmeğin ikisini bir öreceğiz. 15 ilmek bu şekilde sabit kalacak. On üç ilmek ördüm. 14 ve 15. ilmeğin ikisini bir ördüm. Yan taraftan tığımı alıp yine ters sırasından ilmek alıp şişime geçiriyorum. Ve çevirdim. Ters örerek devam ediyorum. Yine son 2 ilmeğin ikisini bir öreceğiz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek örüp 14 ve 15. ikisini bir örüyoruz. İkisini bir ördüm. Modelimin ön yüzünü çevirdim. Yan taraftan 15. ilmeğimi alıp şişime geçiriyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Ben ne kadar öreceğiz onu göstereceğim. Şöyle tığ yardımıyla göstereyim. Burada bakın, bu tabandaki bu düz kısım arkadaşlar, bundan sonraki bu düzleri sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet, 13 tane düz olacak şekilde işaret koydum. Bu taraftan da şöyle bakın, bu düz kısım bu yukarıya doğru çıkıyor. Onu sayıyorum. Bakın 1. Ondan sonrakileri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu 13.'ye işaret koyuyorum. Şöyle. Buraya işaret koyuyorum arkadaşlar. Ben öreceğim arkadaşlar. Buraya kadar geleceğim. Diğerine bakacağım. Öncesine mi geldim, sonrasına mı geldim? Zaten size göstereceğim. Bu şekilde düz bir 15 ilmeğimiz sabit olacak. Son 2 ilmeğin ikisini bir ördükten sonra yan taraftan ilmek alacaksınız. Yine 15 ilmeğimiz olmuş olacak. Bu şekilde örelim. Bence ideal arkadaşlar. Siz yine de ayağınıza geçirin. Böyle biraz ördükten sonra ayağınıza geçirin. Neresi idealse o şekilde yapabilirsiniz. Çünkü eliniz sık olur, geniş olur. Benimle aynı olmayabilir. Bakarsınız, nereye kadar gelmesini istiyorsanız o kadar da örebilirsiniz. Size kalmış. Ben tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Şöyle parmakla ölçeyim. Bakın 4 parmaktan hafif hafif fazla. 4 parmakta diyebiliriz. Ne yaptık? İşaretlediğimiz yer burasıydı. Bu düz kısımdı. Ondan sonraki ters sırasına kadar burada yapmışım. Burada da yine işaretlediğim yer burası. Bir sonraki tersten ilmek almışım en son. Ortada 15 ilmeğim var. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa yapacağız arkadaşlar. 4 sıra haroşa olacak. Burayı haroşa olarak örelim. Tersindeyiz. Tersinden ilmeklerimi düz olarak örüyorum ki ön yüze haroşa olarak düşsün. Artık yan tarafa eklemiyoruz. Böyle sadece 15 ilmeğimi git gel olarak öreceğim. Evet, 15 ilmeğimi ördüm, çevirdim. Artık işaretimi çıkartayım.
İpimi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Yine ön yüzden de haroşa olarak örüyorum. Şöyle hızlıca öreyim. Dediğim gibi sadece 15 ilmeğimizi örüyoruz. Yan tarafa eklemiyoruz. Şöyle son ilmeğimi de ördüm. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örgüme devam ediyorum. İkinci sıra haroşam oluştu bile. Evet, bu şekilde 4 sıra haroşa olana kadar örelim. Evet, gördüğünüz gibi 1 2 3 4 sıra ördüm. Şimdi keseceğiz arkadaşlar. Şöyle ilk ilmeğimi yönünü çevirip sağ şişimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Sağ şişimi aldığım ilmeği genişletip şişimin önüne bırakıyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeğimi genişletip şişimin önüne bırakıyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeği genişletip şişimin önüne bırakıyorum. Sıradaki ilmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeğimi genişletip şişimin önüne bırakıyorum. Evet, bu şekilde keselim. Güzel dik dursun. Evet, sıradaki ilmeğimizi örüyoruz. Arkadaki ilmeği genişletip şişimizin önüne bırakıyoruz. Bu şekilde bütün ilmekleri keselim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son ilmeğim kaldı. Şöyle tığ yardımıyla şöyle aldım. Tersinden saklayacağım. Şöyle aradan yürütüyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Şöyle çıkmasın diye. Sonra yine birazcık daha yürütüp ipimin fazlasını kesiyorum. Evet, tamamladık. Şöyle mankenimin ayağına geçireyim. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem bir makosen patik, ayakkabı tarzında patiğimiz oluştu. Böyle harika oldu. Şöyle diğer eşini de göstereyim. Diğer işte bu. Harika oldu. Evet, dediğim gibi yan kısımlar böyle birazcık kısa olduğuna bakmayın. Ayakta iyi duruyor ama dediğim gibi biraz daha fazla örülebilir. Zaten ben biraz elimi sıkı tuttum. O yüzden ayakta da çok şık duruyor. Harika duruyor. Arkası da şöyle şu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. Dilerseniz buraya süsleme yapabilirsiniz. Hem erkeklere de uyar, bayanlara da uyar. Siz bilirsiniz arkadaşlar, kime yapmak istiyorsanız aile boyu da yapabilirsiniz. İnşallah anlatımından memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İleride tekrar örmek isterseniz kaydet butonuna basıp arkadaşlar sonra ileride kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.